Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Söğütlü köyüne geldik. Ayvacık ilçe merkezine yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta olan Söğütlü köyü taş mimarisiyle dikkat çekiyor. Söğütlü köyünün diğer özelliği ise şehirden köye göçlerin en fazla olduğu köylerden birisi. Bugün hem Söğütlü köyünü gezeceğiz hem de bu köye taşınan Ayşın Hanım ve Deniz Hanım'ın köye göç hikayesini dinleyeceksiniz. Şimdi videomuza başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Hazırsanız Söğütlü köyünü birlikte gezelim. Söğütlü köyünü tepeden görüyorsunuz. Biraz sonra buraya neden çıktığımızı size zaten anlatacağız. Yanımızda da hemen şöyle kameramı çevireyim. Deniz Hanım var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi buraya gelince daha da iyi oluyorum. Kendimi burada çok daha iyi hissediyorum. Keyifli bir yer. Şimdi köy gezimize başlamadan önce, köyle ilgili bilgi almadan önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Deniz Bilge Süben, mimarım. Buraya 2004'te geldim. Köyün içinden bir arazi aldım. 2009 ve 2010'dan beri de evi yaptırdıktan sonra mümkün olduğunca işlerimden fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. Pandemi döneminden sonra daha da sık gelmeye başladık. Köyümüz dediğiniz gibi taş evlerden oluşuyor. Beni buraya çeken şey mimarisinin dokusunun bozulmamış olmasıydı. Aradan 20 yıl geçti. Hala daha çevre köylerden başka korunmuş en güzel köy diyebilirim. Diğer köyler bu kadar şanslı olamadı maalesef. Göç veren ve göç alan bir köy. İlk geldiğimde yerliler çok fazlaydı. Köy hayvancılıkla geçinen bir köy. Tarım çok az, yok gibi. Herkes kendine yetecek kadar bir şeyler dikiyor ama asıl hayvancılıkla geçinen bir köy. Fakat gençler pek köye sahip çıkamadılar. Dolayısıyla vefat eden anneler, babalar, dedeler arazilerini, evlerini, tarlalarını satıp Ayvacık'a ve Çanakkale'ye göç ettiler yoğunluklu. Boşalan evleri de genelde İstanbul'dan gelen benim gibi göçmenler sahip oldu diyelim. Bu köyün işte Söğütlü, daha önceden Merkepli, Eşekli gibi isimleri var. Biraz o isimleriyle alakalı hikayesi var mı? Çok Neden hoş. Böyle çok değişmiş ismi? Vallahi çok hoş bir hikaye aslında. Meşe ormanlarıyla kaplı. Çevresi yoğunluklu. Osmanlı döneminde meşe palamudu çok kıymetliymiş. Toplanıp böyle develer ve eşeklerle patikalardan geçerekten Assos limanına indirip oradan gemilerle İstanbul'a ya da yurt dışına artık nereye gidiyorsa tekstil boyası olarak kullanılmak üzere gidiyormuş. Onun için Merkepli olmuş, Eşekli olmuş. Sonra pek beğenilmemiş herhalde. Saidiye olmuş. En son da Söğütlü. Ben buraya ilk geldiğimde pazarda alışveriş yaparken işte nerelisin, hangi köydensin falan diye sorulurken Söğütlü'den geliyorum derdim. Kimse Söğütlü falan Saidiye ya da Eşekli deyince derlerdi. Yani Söğütlü köyüne 2004 yıllarında, 2000'li yılların başında diyeyim, alışılmamıştı. Hala da asıl yapan Saidiye. Hala daha belki geçerli yaşlılar arasında pek Söğütlü lafını açıkçası duymuyorum. Saidiye, işte daha sonra yavaş yavaş herhalde Söğütlü yerleşecek. Köyün hakim bir noktasındayız. Burası da Dede Türbesi var. Evet. Şimdi arkanızda da zaten gözüküyor, izleyiciler görüyor. Evet. Bu dedenin bir öyküsü var mı? Dedenin öyküsünü aslında size anlatacak köyün en yaşlılarından biri var ama şu anda uyuyordur diye tahmin ediyorum.
bildiğim kadarıyla Çanakkale Savaşı'nda, deniz savaşlarında olurken deniz savaşları, burada tarlada çalışan İbrahim dede böyle yabasını saplıyor toprağa ve öyle duruyor. Duruyor. Diyorlar ki İbrahim dede niye sapladın yabanı diyorlar. Gemiyi tutuyorum batmasın diye diyor. Ne ilgisi var diyorlar falan. Adam böyle yabayı çektiği zaman topraktan sular fışkırıyor diye bir efsanesi var. Ölünce de buraya gömülüyor. Peki bugün neler yapacağız? Biraz bu videomuzu izleyenler için kısa bir özet geçmek gerekirse. Bugün köyde bizi neler bekliyor? Köyde şöyle göçle gelenlerin yaptıkları taş evleri göreceğiz. Çünkü köyün demografisi ve fiziksel şartları çok hızlı değişti son 10 yılda. Dediğim gibi yaşlılar gidince gençler evlerini satıp göçtüler. Yerlerine şehirden gelenler aldı ve şimdi göçle gelenler daha fazla nüfus yoğunluğu olarak, özellikle yazları. Hani toplam 72 tane seçmeni var ki Söğütlü'nün arazisi çok büyük. 3 tane mahallesi var. Şu tarafta Kayanlar var. Şu dumanları görünen yer Kayanlar Mahallesi. Burada arkanızda Çayiçi Mahallesi var. Çay geçiyor. Burası da Kümeevler diye Merkez Mahallesi geçiyor. Ama Epitop'u 72 tane seçmeni var. Sezonluk ev kiralayanlar var. Yıllık ev kiralayan, yani bayağı şehirden gelip de hani burada yaşamak nasıl acaba deyip hani deneyimlemek isteyen insanlar var. Önce bir deneyimleyelim, sonra ne yapacağımıza bakarız diyen insanlar var. Mümkün olduğunca silüeti korumaya çalışıyoruz ama tabii gelenlerin yapısına da bağlı. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Böyle köstebeğin kokusunu alıyor. Kazıyor. Burnu böyle toprağın içinde. O diyorum, gri, sen boşuna kazıyorsun. O kim bilir kaç metre ileriden başka bir yerden atlayıp çıkıyor. Bu yıl çevrede çok yangın oldu. Köydeki sorunlarımızdan biri çöp sorunu. İşte hayvanlar bırakılıyor, köpekler bırakılıyor, kediler çoğalıyor. Su sorunumuz var, Ayvacık'ın genel sorunu olarak. Böyle bir toplandık, bayağı bir katılım oldu köyün ahalisinden. Ve birkaç tane komisyon kurduk. Bir tanesi hayvanları koruma komisyonu diyelim. Bir tanesi su komisyonu, bir tanesi yangın komisyonu, bir tanesi de çöp komisyonu. Bu komisyonlar kendi aralarında toplanıp bu sorunları nasıl halledebiliriz, muhtara nasıl destek verebiliriz gibi çözümlerle beraber 4 tane toplantı yaptık genelde. Bir takım sonuçlar çıktı. O sonuçları yayımladık. Şimdi onlarla ilgili düzenlemeler yapmaya çalışıyoruz. Hani köyü daha misafirler olsun, işte yerliler olsun, göçle gelenler olsun, nasıl daha uyum içinde yaşatabiliriz? Ona çalışıyoruz. Evet. Güzel yana gelenler dokuyu bozmamış. Hep taş yapılar inşa etmişler. Evet. Yani evet. o konuda sevindirici bir. Bir iki tane böyle kaçağımız var. Yani ama o kadar olacak mı demek gerekiyor artık, bilemiyorum. Evet, şöyle de göstereyim, bakın arkadaşlar, her taraf taş evlerden oluşuyor. Çok güzel modern taş evler de var. Yine yıkılmış evler de var köyün içinde. Ama genel anlamıyla dokusu çok güzel korunmuş. Evet. Gelenler de zaten buna dikkat ediyorlar anladığım kadarıyla.
Bakın bu yollar hep sonradan açıldı. Hatta bu bölgeye, yani dedenin alt bölgesine Toskana bölgesi diyorlar. Öyle mi? Neden? Evet, evet. Şimdi Kaz Dağları'na bakıyor. Güzel bir cephesi var ve yapanlar da böyle hani Toskana villaları, taş işte tuğla karışık yaptılar. Hani öyle halk arasında Toskana bölgesi olarak geçiyor. Evet. Yapılan yapılar da çok güzel. Evet, gerçekten güzel. Yani köy burada bitiyordu. Köyün son evi burasıydı. Bu altta gözüken evler sonradan mı hep Evet, yapıldı? evet, evet. Bunların hepsi sonradan. Bakın bu ev orijinal. Bu orijinal. Bu ikiz ev. Bu tarafı orijinal. Hasan dayının eviydi. O yaşlı karı koca, onlar gittiler. Bu tarafı bu da ilk gelenlerden. Mesela buraya taşınan insanlar genellikle nereden taşındılar? İstanbul'dan. İstanbul'dan Ağırlıklı genellikle İstanbullular, evet. göç var. Evet. Tabii burada sakin bir yaşamı özledikleri için tatil beldeleri yerine böyle Kesinlikle. sakin bir köy hayatını seçmek Kesinlikle. daha iyi. Kesinlikle. Buranın güzelliği, böyle sabah kalkıyorsunuz, pencerenizi açıyorsunuz. Şu tarafa geçeyim. Nasıl güzel bir gökyüzü, nasıl güzel bir hava, temiz, sessiz. Ve ben gerçekten böyle bir yerde yaşadığım için her gün şükrediyorum. Hemen hemen 20 yıl olmuş yerinizi alalı. 20 yıl oldu ama düzenli bir şekilde 14 yıldır falan geliyorum. Son işte pandemi sonrasında da ağırlıklı burada kalıyorum. Ruhiye teyzeciğim merhaba. Merhaba. Nasılsın? Gel. İyiyiz. Bak Deniz Bey geldi. Röportaj Merhaba yapıyor. teyze. Merhaba, hoş geldin. Köyümüzü tanıtıyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi kızım. Ay tamam, konuşmak ister misin sen de? Ben bilmem kızım. Biraz köyün eski. Biraz köyün eskilerinden yap. Bilmem kızım. Bilmiyor musun? Bilmem, En kafam iyisi ya. hastaymış hatun. Sen kaldın bir tek Ruhiye teyzeciğim ya. Bilemem kızım. Çoluk çocuk var mı teyze? Var, muhtarın annesi. Şevket muhtarın annesisin. Hı. Tamam. Yatıyordum bakınca kalktım. Nerede bileceğim de niye bileyim? Yapamam. Yapamam Deniz Hanım evladım. Tamam peki. Tamam yapamam. Ne diyeyim hadi. Ne desin? Yeni komşularından memnun musun teyze? Memnunum oğlanım. Çok yoğuzla. Çok yoğuzla oğlanım. Herkes çok yoğuz. Deniz Hanım ta yoğuz. Ballı, şekerli. Öyle, sen de öylesin Ruhiye Olsun kızım, teyzeciğim. ne yapalım evladım. İşte dünyanın işleri böyle olalım. Deli öldü, vefat etti. İşte kendi kendime bak buralarda böyle duruyorum. Kendi Evlat. işini kendi yapıyor Ruhiye teyze. İşte Ahmet geldi. Ahmet'in yanına vardım, geldim acık. İyi yaptın. Gördüm, tepedeydik biz de, gördüm orada. Aha, Orada oturuyordum dışta. Oradan geldim kızım. İyi yaptın, Hatice yengen almıştır. Hatice yengeni konuştur. Ha bak Hatice O iyi. çok bilir o. Onun ağzı iyi laf yapar diyorsun. Çok yapılır değil mi? kızım. Evet, Ben bilmem doğru. kızım. Ben nerede bileceğim. Tamam. O çok bilir. Öndedir. Tamam. Sen hatta şimdi ne hiç- tarafa gidiyorsun? Eve mi gidiyorsun? Ahmet'le yanındaydım da eve gidiyorum. Tamam. Eve gidiyorum Deniz Hanım. Tamam. Peki. Siz iyisiniz, çocuk nasıl? İyi, o üniversitede. İnşallah. İstanbul'da Allah- inşallah. İnşallah. Şansı Allah bahtı güldürsün açık. yüzeceğini Amin. inşallah. Amin. Allah'ım yardımcı olsun Allah. Amin. Amin Ruhiye Hadi ben bir teyzeciğim. daha ama deli deli konuştuk hadi. Bu şeyi dedeyi biraz anlatabilir misin? Dedeye gidip hani hayır yapıyorlarmış. Ne olmuş oğlanım öleli hiç bilen yok. Orada ölmüş. Oraya yer yapmışlar, vefa yapmışlar, oraya gömmüşler. Gelen giden namaz kılar, tefsir çeker, otururlar, dua ederler. Hayır yaparlar. Keşkek, pilo, her şey. Bütün memleket gelir. Okurlar, üflerler. İşte böyle yaparlar evladım. Hayırımız öyle olur bizim. Bilmem niye yapacak mı? Bu yıl yapsın yani. Kaç yıldır yapılamadı. Evet yapılma. Yapılmadı. Su bak arıtma olmuş ya su. Ya su evet. Hadi Arıtılıp iyi olmuş. kullanma kızım, çok. suyu olacakmış Ha, ama içme suyu olmayacakmış Ruhiye İçme teyze. suyu. Gel olmayı versin. Ya, kullanma suyuna da razıyız. Evet ona Evet, razıyız. evet. Bahçe Güzel su yapıyor çıkmış. millet. Evet. Yetmiyor. Olsun kızım ne yapalım. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Çok yoğurdu olalım bunlar çok. Bu komşular bana bakıyorlar.
Yağın var mı, tuzun var mı, şekerin var mı teyze? Hep var olalım, sağ olun, Allah razı olsun derim. Geçerler. Baz alıverirler işte böyle. Hadi ben de geri konuştuk. Evet, gene konuştuk Ruhiye teyze. Evet. Almışım mandalina, kıymet kızla. Aldım. Reçel Ya- yapacağım şimdi. Çok güzel mandalina. Bir daha perşembe, bu perşembe gelecek gene mi? Öyle olacak mı? Perşembe evde olurum. Nar alacağım bu sefer de inşallah. İnşallah bakalım. Ha, İnşallah. evet, evladım. inşallah. Kendilerinin Biliyorum. Kendilerinin kızım Biliyorum. çok tatlı. Seçil arıyor Yok. sağ olsun. Evet. Fatma Hanım'a vardın mı konuşursam diye onu. Fatma Hanım değil de şöyle Hadi şey yapacağız. Gideceğiz. gezin kızım, Tamam. hadi. Tamam. Tamam. Hayırlı akşamlar olsun. Sağ olasın. Hayırlı günler olsun evladım. Sağ ol Allah Ruhiye sizlere teyzeciğim. ömür versin evladım. Hadi Sağ ol, güle sana güle da, evladım. sana da. bay Hadi bay. görüşmek Hadi, üzere. Hadi tamam evladım. Hadi hayırlı akşamlarınız olsun. Ya böyle değnek elimde böyle gezerim, böyle dolaşırım buralara böyle. Şehirli kimse yok. 2 ev vardı böyle çat kapı destursuz gireceğim. Bir Celal dayının evi, bir de Mehmet Ali'nin evi vardı işte. Mehmet Ali gitti, Celal dayı kaldı. Bu kadar hayatımda pozitif, dertsiz, derdi var ama güler geçer. Keyifli, sohbet edebileceğin. Eşi de öyle, Dudu teyzem. Celal Teyzemiz dayı. de ama ne kadar iyiydi şimdi konuştuk. Ruhiye Hiç teyze. niye çekiyorsunuz demiyor yani. Demez, yok. Evet. Yok. Öyle şeyleri. Çok sıcakkanlı. Ya bu köyün öyle şeyleri yok, hani çekmeyin beni Hı hı. falan derler ya. Evet. Şimdi ilk geldiğim zaman inek çoktu. Köyün içinde de yapılıyordu hayvancılık. Bu göletten gelip işte su içiyorlar. Kurbağalar vaklıyor falan. Sonra giderek yazları çekiliyor fakat birkaç yıldır tamamıyla kurudu. Ben hiç tamamıyla kuruduğunu görmemiştim. Yağış almıyor. Ya Yani evet, ilk geldiğimde kar yağardı, kar tutardı. Şimdi en son karı ben 2 yıl önce gördüm. O da bir gün kaldı geçti. Öyle olunca sular çekiliyor. Yani köye taşınınca acaba canınız sıkılıyor mu? Hiç. Zamanınız nasıl geçiyor? Hiç sıkılmıyor. Arkadaşlarımın da bana en çok sorduğu soru ama Hı hı. yürüyüş yapıyorsun. Bir kere bahçe çok zamanımı alıyor. Hayvanlara bakıyorsunuz. İşte ne bileyim yürüyüş yapıyorsunuz. İşte bir komşunun kapısını çalıp merhaba diyorsunuz. İşte kendi hobileriniz varsa onları yapıyorsunuz. Kitap okuyorsunuz, müzik dinliyorsunuz, ruhunuzu dinlendiriyorsunuz. Benim Evet. canım burada hiç sıkılmıyor. Evet. Bu arada bu köyde Ayvacık ilçe merkezine yine 3,5 kilometre uzaklıkta. Yani bir ihtiyacınız olduğunda da rahatlıkla gidip gelebildiğiniz Evet. bir mesafede. Evet, aslında daha da yakın biliyor musunuz? Ayvacık'ın çıkışından burası 2 kilometre. Hı hı. Hani merkezi biraz daha böyle market alışverişimi falan yapayım diyorsanız o kadar. Evet. Bu palamutlarla ilgili bir şeyler söylemiştiniz. Hani daha önceden palamutçuluk varmış buralarda. Daha önce evet zaten köy o yönden ya öyle zenginleşmiş. Hani Geçimini öyle sağlıyor. geçimini öyle sağlamış ve zengin bir köy aslında burası. Ayvacık'a göç verince o zenginlik Ayvacık'a taşınmış. Ayvacık'ın esnafının %70'i 80'i bizim köylü. Kime sorsanız Eşekliliyim der size, Saidiyeliyim der. Ayvacık'ın da öyle bir özelliği var. Palamuttan zengin olup yatırımı esnaflığa yapmışlar da denebilir. Evet. Burada duranlar neyle geçimini Duranlar- sağlıyorlar? Duranlar şimdi inek vardı köyün içinde. Şu anda kala kala 2 aile kaldı inekleri olan. Koyunu olan var, keçisi olan var. Arıcılık son yıllarda yükselen uğraş oldu diyeyim. Bayağı bir arı yapan var. Göçle gelenlerden de arıcılığa bulaşan var. Toplam kaç hane vardı dışarıdan gelen? O
tam sayısını Ortalama şu da anda söyleyebilirsin. vallahi bilemiyorum ama herhalde bir 10-12 bulmuşuzdur. Köy bu kadar revaçta değilken terk ettikleri evlerini ahır ya da samanlık olarak kullanıyorlardı. Ayvacık'tan motosikletlerine atlıyorlar, buraya geliyorlar. Sütlerini sağıyorlar, inekleri salıyorlar. Motorlarını atlayıp gidiyorlar. Akşamüstü tekrar geliyorlar. O kadar yakın ki. Yani evlerin çoğu samanlık olarak ve ahır olarak kullanılıyordu. Sonra işte satıldı, inekler gitti, evler gitti. Olay başka yöne döndü. Evet. Hala daha motorla gidip gelen var birkaç kişi. Burada güzel bir bahçemiz var. Celal Dayı bahçesi. Bu arada sonbahar ayındayız. Renkler o kadar güzel gözüküyor çok güzel, ki. evet. Bu eski okulumuz. İlkokul bu. Onu da yani çatısı duruyordu ben geldiğimde. Yani şöyle ilginç bir yanı, hangi köye gidersem gideyim, diyelim ki terk edilmiş bir köye de gitsem, Evet, muhakkak orada okul var. var. Evet. Şu anda köylerin hiçbirinde hemen hemen Öğrenci yok. çok az bir kısmında Ne belki de kadar? vardır. Acı değil mi? Evet. Buradan dümdüz aşağıya doğru 3 tane yol gidiyor. Birbirine paralel. Yeni Asos yoluna bağlanıyor. Söğütlü Çayiçi Mahallesi. Zaten o yeni yolla sınır. 3 tane böyle yolumuz var. Bu eski okulumuz dediğim gibi. Bu da köyün ucu. Buranın iklimi nasıl? Havası? Şöyle söyleyeyim. İklimi kara iklimi. Diyelim burada şu anda 15 derece ise Asos'a, Behram'a gidin 18-19 derece. Yani 3-4 derece fark ediyor ve kesinlikle soğuk oluyor. Gece yani yazın daha serin, kışın daha soğuk oluyor. Paşaköy var. Paşaköy, Asos'un, Behram'ın komşu köyü. Orayı geçtikten sonra kesinlikle iklim değişiyor. Coğrafya değişiyor, iklim değişiyor. Örneğin burada zeytin yok mesela. Kıyılarda zeytin var, daha yumuşak olduğu için. Burada zeytin tutmuyor. Zeytincilik hiç yapılmamış şimdiye Öyle mi? kadar. Tabii. Yani Paşaköy'den sonra iklim değişiyor. Orada bayağı köpekler var. Boz! Orada çok enteresan. Orada bir tek beyaz köpek vardı. Sonra yanaşma köpekler oldu ve doğurdu. Caner de bırakamadı. Şimdi 5 tane köpeğe bakıyor orada. Çok ayıp, çok ayıp. Taş ahşap gibi oldu artık. İkisi de çok pahalı. Dolayısıyla betonarme yapıp üstünü taş kaplamak daha ucuza geliyor. Buradan Merkepli çiftliğine gidiyoruz. Buradan da köyün içine giriyoruz. Evet. Merkepli çiftliğini daha önce arkadaşlar izlemediyseniz yine YouTube kanalımızdan Merkepli çiftliğinin videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi süremiz biraz kısıtlı olduğu için o tarafa gidemiyoruz. Buraya Ayşin Hanım var, yeni taşınan. Onun atölyesini ziyaret edeceğiz. Bakalım Ayşin Hanım Çamlıbel'den sonra, Güre'den sonra bu köyü tercih etmiş. Neden etmiş? Bir soralım. Evet, şimdi Ayşin Hanım'ın mekanına geldik. Ayşin köye yeni geldi ama enerjisi ve
içtenliğiyle, sıcaklığıyla hepimizin gönlünü çaldı. Kapının ardından o güzel sözleri duydum. Şımarırım şimdi ben. Hoş geldin Deniz. Merhaba. 3 yıl sonra iki Deniz de hoş geldiniz. Evet, aranızda dilek tutacağım. Bu köyde öyle bir adet varmış. 3 yıl sonra tekrar bir arada olmak keyifli olacak Evet. Denizciğim. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ankara Atölye'nin kış bahçesi. Yazın biraz daha renkli, biraz daha hareketli, biraz daha keyifliyiz ama kışın da kötü değil. Kışın da etkinlikler devam edecek. Güzel bir şeyler yapacağız inşallah. Sizi tanımayanlar için kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Peki, senin 3 yıl önceki Çamlıbel videondan belki hatırlayanlar olur ama yaklaşık 7-8 ay önce buraya göç ettim. Çamlıbel'den sonra Güre'ye, Güre'den sonra Söğütlü'ye. Her sabah motivasyon videolarımda kuşlar uçsun yüreğinizde, o beyaz atlı prens buraya gelecek derken beyaz atlı prens geldi. Baykuş olarak geldi hem de. Beni aldı, Söğütlü köyüne getirdi. İyi ki de getirdi. Burayı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Enerjisi bana çok iyi geliyor. Her zaman söylediğim gibi doğduğum değil, doyduğum yer önemli. Şu anda burada ruhumu da doyuruyorum, kendimi de doyuruyorum. Burada çok mutluyum. İlk büyük şehirden, hangi şehirden taşınmıştınız? 9 yıl önce 4 Kasım'da İstanbul Kadıköy'den, Anadolu yakasından göç ettim. Hatta ilk göç ettiğimde oradaki arkadaşlarım, iş hayatım bitmişti, bir ev kadınıydım falandım filandım ama oradaki arkadaşlarım şey dedi bana, sıkılmayacak mısın orada? 9 yıldır hala bir gün bile dinlenemedim. Çünkü sevdiğim bir işim var. Sonra peki ne oldu böyle Güre'ye taşınma, bu köyü bulma, tabii biraz da hani... Çamlıbel'de 4 yıl kaldım. Oradaki yerim çok güzeldi. Köyün dokusunu çok seviyordum. Bizim maalesef şöyle bir problemimiz var. Şehirden geliyoruz. Bir dokuyu çok beğeniyoruz. Ah, bu köy çok güzel. Ben de bu köyde yaşamalıyım diyoruz. Şehirden göç etmeye karar veriyoruz ama o göç anında bavulumuza ilk koyduğumuz maalesef egolarımız ve betonlarımız oluyor. Çamlıbel çok betonlaşmıştı artık. Beni üzmeye başlamıştı bu. Onun için Güre'den teklif gelince hadi burası senin artık deyince Güre'ye indim. Orada 200 metrekare bir alana yayıldım. İşte bir kısmını atölye yaptım, bir kısmını sanat galerisi yaptım, etkinlik salonu yaptım. Ama Güre'de yavaş yavaş kabuk değiştirmeye başlamıştı. Tatsız bir kabuk değiştirmeye başlamıştı. Tam işte acaba Assos'a doğru mu gitsem falan derken çok sevdiğim bir söz var. Evrende milyonlarca, misal aleminde milyonlarca ihtimal uyurmuş. Ağzınızdan çıkan cümlelere dikkat edin, iyi ihtimalleri uyandırın derler. Ben işte beyaz atlı prens gelsin, kuşlar uçsun yüreğimde, acaba Assos'a mı gitsem derken Söğütlü köyünden bir beyaz atlı prens geldi. Beni buralara getirdi. Burada uzun zaman yaşayan biri için Güre'nin şehirden çok farkı yok. Orası ona çok zor geldi. Burası da bana çok keyifli geldi. Köyün enerjisini çok sevdim. Sonra bu evi kiraladım. Bu evin kapısını açıp ilk gördüğüm anda beni o kadar güzel sardı, sarmaladı, kabul etti ki buranın enerjisi bana iyi geldi. Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Şöyle o zaman daha fazla izleyicilerimizi meraklandırmadan atölyeyi bir görelim. Burada gezelim. neler yapıyorsunuz bir Tamam. sizden dinleyelim. Güre'de herkes benden etkinlik görmeye, paylaşmaya alışmıştı. Burada şimdilik sadece 1-2 etkinlik yaptık. Sevgili Meriha Koğul çok güzel bir söyleşi yaptı. İşte ufak tefek başka şeyler yaptık. Ama önümüzdeki pazartesinden itibaren yeni bir sanatla ilham yolculuğuna çıkacağız bir grup arkadaşla. Güzel şeyler yapacağız, yapmaya devam edeceğiz inşallah. Evet. Şimdi neler yapıyorsunuz? Biraz Neler anlatabilir yapıyorum? misiniz? Şimdi burası bir tasarım atölyesi. Hep söylediğim gibi her işi ben yapacağım dersem her iş yarım kalmaya mahkum. Birlikte yol aldığım arkadaşlarım var. Ben mesela seramik yapma becerisine sahip değilim. Ama çok sevdiğim 2 seramikçi arkadaşım var. Onların seramiklerine raflarımda yer vermek çok hoşuma gidiyor. Onlar benim hayalimi seramiğe çeviriyorlar. Ben raflarımı süslüyorum. Atölyede bana ait olan
tamamen benim elimden çıkan, hayallerim dışında tamamen benim elimden çıkan nakışlarım ve patchworklerim var. Bu patchwork duayen hocam Birsen Eltutar'ın yaklaşık 40 küsür sene yıl önce yaptığı Yorgun Yıllarım. O artık bana emanet sevgili hocamdan. Buradaki şey de önemli. O da Armağan Portakal'ın İDA'nın onuruna açtığı sergide 24 kadın sanatçıdan biri de bendim. O sergi için hazırladığım eser. Akbelen'de ağaçları korumaya çalışan neneyi yaptım. Umarım başarılı olmuşumdur. Öyle olduğunu söylüyorlar. Şimdi tabii buna da değinmişken Kaz Dağları'nda da yine ağaç Maalesef. kesimleri var. Bunlarla ilgili de bir şey söylemek ister misiniz? Çünkü bu fotoğraf biraz da onu da yansıtıyor. Çok üzülüyoruz. Yani herkesin üzüldüğü gibi ben de üzülüyorum. Yani o ağaçları kesenlerin ve kesme kararı verenlere şöyle bir ceza uygulanmalı bence. Onları o ormanda bir ağaçlara bağlayıp sarılmak mecburiyetinde bırakıp ağaçlara bağlayıp ağaçlarla konuşmalarını sağlamak lazım galiba. Gerçekten çok kötü. İlk 2018 yılında İki Kadın Anadolu'da gezisi sırasında Sarıkız'a çıktığımda hissetmiştim bunu. Sarıkız Tepesi'nde yukarıdan aşağıya baktığım zaman o kadar üzülmüştüm ki, çünkü orada hani denizdeki ufuk çizgisi su ve gökyüzünün birleştiği yerdir ya. Orada yeşille gökyüzünün birleştiği yerde ve dünyayı ne hale getirdiğimize kahrolmuştum o zaman. Dünyayı çok kötü bir hale getiriyoruz. Kesilmesin tabii ki ağaçlar. Evet. Ne çocuklar zarar görsün ne de ağaçlar. Evet, doğamıza da sahip çıkalım mesajını verdikten sonra şimdi tekrar sizin yapmış olduğunuz ürünlere bir bakalım. Burada neler yapıyorsunuz? Böyle bir köyde yaparken zorlanıyor musunuz? Hayır, hiç zorlanmıyorum. Tek zorlandığım şey kargo. Kargo dışında hiç zorlandığım bir şey yok. Aksine üretmek için, ilham yaratmak için, ilham almak için doğanın içinde olmak, bu sessizliğin içinde olmak muazzam güzel bir duygu. Az önce de bahsetmiştim. Kaynamasın, tekrar anlatayım. Pazartesi gününden itibaren Banu Tozluyurt ve Armağan Portakal'ın 2 kitabıyla Sanatta İlhamla Yolculuk diye bir projeye başlıyoruz. Bir grup arkadaş, kapalı bir grup arkadaş. Güzel şeyler yapacağız. Burası ilham almak, sanatla yoğrulmak için gerçekten çok güzel. Öyle, keyifli. Evet. Çok kıymetli bir zanaatkar Rıza Avseren, Rıza ustamız var. O heykeltıraş ama heykeltıraş olduğunu bilmiyor galiba. Taşla korkunç bir sanat sergiliyor. Bu zeytin ağacı mı? Evet. Ben zeytin ağacıyla kadını birbirine çok görüyorum. Denk görüyorum. O sembol de benimle özdeşleşti galiba. Zeytin ağacı ve kadın, tabiat ana, ne derseniz artık. Çok güzel işlemiş ama. Çok evet, güzel yapmış. Gerçekten çok zanaatkar bir çocuk Rıza. Paylaşmayı çok seviyorum. Paylaştıkça da çoğaldığımızı düşünüyorum. Kışın tabii hem bölgede katılım sayısı az, çok tadı olmayabilir. Çok da ümitsiz konuşmak istemiyorum ama gene de olur. Yazın biraz daha hareketli olacak. Yaz için çok etkinliklerim var. Mayıs ayındaki Hıdrellez'den itibaren sürprizler yavaş yavaş çıkacak. Birazcık da sürpriz kalsın, olur mu? Evet. Bu köye yerleşmeye ilk karar verdiğimde ilk tanıştığım kişilerden biri taş ustası sevgili Rıza Avseren'di. Bana bir hediye yapmak istediğini söyledi. Abla dedi, senin yaptığın işin adı ne? Ya da dükkanının adı ne? Dedim dükkan değil. Benimki dükkan sözünü çok sevmiyorum galiba. Anka atölye dedim. Anka ne dedi? Anka küllerinden doğan dedim. Ben durmadan küllerimden doğuyorum işte. Her taşınma bile, her adres değişikliği bile bir küllerinden doğmak değil mi? Sonra birkaç gün sonra bir baktım Rıza bunu getirdi. Sanatına hayranım. Taşı bu kadar ince işlemek herkesin işi değil zannediyorum. Burası çok sevdiğim bir köşe, çok gurur duyduğum bir köşe. Yüzyıllardır zaten yapıla gelen bir şeymiş. Zeytin çekirdeğinden tesbihler yaparmış eskiler. Zeytin çekirdeğinden kolyeler ve bileklikler yapıyorum. Ölmez ağaç zeytin ağacı.
Kim demiş ağacın meyvesinden, çekirdeğinden, budağından miras olmaz diye. Ölmez ağacın mirası bunlar. Ama Deniz, bunlar senden hiç vazgeçmeyecek galiba. vallahi anlamadım ben de. Ne iştir? Bakkal bile olmayan köyümüzde 2 tane otelimiz var. Evet. Biri Merkepli, biri de Asino. Asino, evet. Kadınlara çok güveniyorum ben. Asino Otel de bir kadın girişimci arkadaşımızın 5 odalı. O da bu yıl açıldı. Aynı zamanda pizzacımız görevi de görüyor. Evet. Evet. Bu da köyümüzün ana yolu. Ana caddesi. Evet. Sürprizlere açık bir köy. Evet. Dokusu çok güzel, havası çok güzel. Sessizliği ayrı güzel. Bunlar hep restore oldu Deniz Bey. Açılamadı gerçi ama hep restore olan evlerden biri bu. Asino İtalyanca eşek demek. Evet, onun için Asino koymuşlar. Bu hala daha yapılıyor. Burası ahır olarak kullanılıyormuş mesela zamanında. Burası bir evin Kolay gelsin. salonu, mutfağı oldu. Evet, bizim bozulmamış sokaklardan biri de bu. Benim sokağım. Bakılmayınca böyle yıkılıyor. Burada bir tane küçük ev vardı arkada. Bu duvar bayağı böyle bir duvardı. İçine işte bahçenin koyunlar, keçiler konuluyordu. Bakılmayınca böyle duvarlarda dökülmeye başladı. İşte insan gördükçe böyle üzülüyor. Şimdi ilk geldiğim zamanki cümle kapısı değil gerçi ama Kapı orijinal değil mi Deniz? yok değil. Değil mi? Yok. O kapı döküldü Ayşin. Burası bir ahırdı. Burası bir ahır. Orası bir ahır. Ve bunlar orijinal ahırlar. Bunlar daha yapılmamış ahırlar. Ama bunlar yapılık, köy şivesiyle yapılık olanlar. Bunları böyle bir değerlendirmek istedim ben de. Mekan bayağı büyük. Ama yaşam alanın en yukarısı. Evet, yaşam alanımda kendi evimi hiç bozmadım. Olduğu gibi korudum. İlk gördüğüm zaman çarpıldım zaten, böyle kapıyı bir açtık. Burada bir yavru köpekle kaz. Burada ahırlar, böyle koyunlar vardı bu ahırın içinde, hatta Alaaddin dayının. Orada da böyle bir ev. Aman Allah'ım dedim, burası tamam. Ben burada olmalıyım dedim. Ve işte artık yardım etti evren. Ve buradayım. Çok mutluyum burada. Kediler de sizin mi? Yukarıda kedi. Onlara Köydeki bütün hayvanlar Deniz'in. ben bakıyorum, onlara bakıyorum. Zeytin olmaz dedikleri yerde ben biraz da cehaletten, yani ilk geldiğimde çok istemiştim. 3 tane zeytin ağacı diktim. Bu Hatay'dan geldi. 2 tanesi de Edremit'ten almıştım. İnanılmaz zeytin verdiler. Şimdi bu Hatay'dan geleni topladım zaten. Şimdi Edremit'ten geleni topluyorum. İşte bu Yakınlarda olanlar varsa yardıma gelebilirler. çamaşırlar falan da asılı gerçi ama artık Ev hali. o ev hali. Köy hali. Ev hali. Evet. Söğütlü köyünden ayrılma vaktimiz geldi. Öncelikle çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Bizi davet Teşekkür ettiniz. ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Çok sağ olun. Güzel bir gün geçirdik. Çok keyifliydi. Sizin sayenizde.
Tabii merak edenler de yine yorumlar kısmından belirtirlerse seviniriz. Çok teşekkür ederiz her şey Biz için. teşekkür teşekkür ediyoruz. ederiz Çok keyifli tekrar. bir gün geçirdin bize. Kış gününde sessiz sedasız evinizde otururken şenledin bizi. Kesinlikle öyle oldu. Çok sağ Sürpriz olun. oldu. Onun için gelecek olan herkese de söyleyeyim. Kışın geldiğiniz zaman biz acayip mutlu oluyoruz. Hani köyde hiç kimsecikler yokken birilerinin olması bizi çok mutlu ediyor. Dediğim gibi çayımız, kahvemiz, her şeyimiz var, ikramlarımız var. Çıkın gelin. Teşekkürler. Sağ olun.